Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar efendim. Bakalım aklındaki kişiyle son görüşmenizden sonra neler hissedilmiş, neler yaşanmış tarot kartlarının rehberliğine bir bakacağız. Evet biliyorum biraz geç bir video oldu ama ben bugün aslında izinliydim. Şöyle bir durum oldu. Bir video ayarlamam lazım ve enerji o kadar böyle aktı gitti ki anlatamayacağım size. Meditasyon yapmak üzereydim. Anlık bir şey yani. O yüzden Instagram'da takipçilere de dedim ki enerjiyi hemen gönderin. Son görüşmeden sonra aklındaki kişi, kalbindeki kişi neler düşündü, neler hissetti bir açılımını yapalım diye ve ben oraya da bir hikaye attım. Siz de şöyle bir güzelcene odaklanın. Ben de canlı yayın açmayacağım ama canlı yayın gibi düşünebilirsiniz. Bunu eee, enerjileri gönderebilirsiniz efendim. Kolektif bir açılımdır. Yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. O yüzden sana uyumlananları sevgiyle kabul edebilirsin. Uyumayanları da evrene geri iade edebilirsin. Geçmiş şimdi gelecek olarak düşünebilirsin enerjiyi ve bakalım kolektifin enerjisinde neler varmış. Ücretsiz bir şekilde beni takip edebilirsin. Çünkü şu andan itibaren sadece abonelerimin enerjisine odaklanarak almaları gereken mesaj neyse onları tarot kartları rehberliğiyle aracılığıyla ileteceğim. Hanımlar beyler, alma verme dengesini bozmuyoruz ve çaylarınız, kahveleriniz hazırsa ben de kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Geç kayıt yapmamıştım daha önceden. Işık yansıması olursa ayarlayacağız. Onda bir sıkıntı yok. Ben de kendi duygu düşüncelerimden bir arınayım ve bakalım neler var neler yok. Şöyle onun enerjisinde neler var? Son görüşmeden sonra neler hissetmiş kalbindeki kişi, senin için özel olan kişi? Hislerinde neler varmış? Bunların hepsini bir şöyle derin analiz yapacağız. Beni bilenler biliyor efendim, sezgisel ve bilinç altyapısı olarak açılım yapıyorum ve duru görü vizyon olarak da yeteneğim var. Şimdi bana ulaşmak isterseniz Instagram ve WhatsApp mesaj atabileceğiniz numaram videonun hemen altında açıklamalar kısmında ekliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kimyasal çekim, korku, peki bunlar da önemli veriler. Kimyasal çekimden korkan birisi var. Şu açılış konuşmasını bir türlü beceremeyenlerdenim ya. Ne yapayım? Böyle hem kartları açıp hem sohbet edeyim hem görüşeyim öyle yapamıyorum. Kusura bakma. Ben hemen bir bilenler biliyor çemberimi çiziyorum. Sadece ve sadece kartların enerjisine odaklanıyorum. Ve onlar ne mesaj gönderiyorsa onları alıp kabul edip size hemen aktarıyorum efendim. Evet, enerjilerimizi dengelediysek bugün evrenden de mesajlar almak istiyorum. Ne yöne gidiyor bu olay? Nerede blokaj koymuş evren veyahut da ne haneden desteklemiş onun da güzelliğini ekleyelim dedim açılıma. O yüzden bağlanma arzusu vay. Güzel. Güzel. Şimdi burada bir dinamik var. Bunu da bir belirginleştikten sonra yavaş yavaş izah edelim. Bak şimdi. Sizin son görüşmenizden hemen sonra aklındaki kişiyle şöyle bir şey var. Sizin aranızda bir işbirliği var sanki. Birbirinizi çok güzel idare ediyormuşsunuz da sanki bu işbirliği birdenbire kopmuş. Kendisini terk edilmiş, yalnız bırakılmış gibi hissetmiş. Aranızda evet kimyasal çekim var vesaire durumu fakat hep böyle alttan alta uzaklaşan, hep böyle durumu yavaşlatan da bir pozisyon içerisinde olduğunu görüyoruz bu kişinin. Kupa üçlüsü güzel bir birlikteliğiniz, kendinizi şifalandırdığınız, güzel zamanların geçtiği bir durum var ve bu ara geçen açılımda da çok fazla evle ilgili uyarılar vardı anladığım kadarıyla.
üçlü ilişki olayına girmiyorum, yasak aşk olayına girmiyorum. Fakat evle ilgili problemlerin aktif bir şekilde bu ilişkiye de baskın olabileceğini görüyoruz. Şimdi karşı tarafın iç dünyasına baktığımızda bu korku tehlikeli bir korku mu bilmiyorum ama sanki senin onun emeğini küçümsediğiyle alakalı böyle belirgin bir duygu var bu tarafta. Şimdi bir bağlanma arzusu var, tutkuyla, şeyle, kimyasal çekimle bir olarak gidiyor. Fakat eee, bir arada olma temeli yok burada. Şimdi üçüncü kişilerin yorumu dediğim gibi devreye pek girme potansiyeli yok. Yani evli birisi ya da sen evlisindir vesaire kafa karıştıran durumlar. Ben buralara çok fazla girmiyorum. Fakat bu evle ilgili mevzular kolektifin bir yarısında ciddiye alınacak noktalarda olduğunu söyleyebilirim. Yani aile üyeleriyle alakalı bazı sözler önemli diyebilirim. Belki aranızda işte biraz ağır konuşmalar geçmiştir. Ya sen de ailene çok düşkünsün ya da şöyledir böyledir gibi durumlar konuşulduysa eğer kendi emeğinin, kendi hayatının küçümsendiğini de düşünüyor olabilir karşıdaki kişi. Şimdi biraz daha ilerlediğimiz zaman bir alınganlık duygu durumu var burada. Korku ve bekleme, asılan adam enerjisi buradan geliyor. Sanki bazı şeyleri fazla yanlış anlamadan dolayı ciddiye almış ve kendini sanki geriye çekmiş. Eleştirel ve hesap soran bir tavırda olduğunu düşünmüş olabilir senin. Yani maddi anlamda belki yetersiz durumlar var vesaire. Çünkü kimyasal bir çekim durumu var burada. İlişkinizin bir dinamik durumu olabilir. Fakat son görüşmeden sonra asılan adamın enerjisi burada devreye giriyor. Sanki diyor ben tek başıma uğraşıyorum. O ise beni anlamıyor, beni anlayacak, destekleyecek hiçbir şekilde eee, destek vermiyor bana durumundaydı. Sanki böyle içsel bir monolog kurmuş kendi kendine böyle gelin güvey olmuş durumunda. Sanki böyle istediği durum ne biliyor musun? Eşitlik ve değer görme ihtiyacı. Bunu belirgin bir istek var. Bu yüzden dolayı da geri çekilme olayları bekletme ve tartışma durumuna doğru gelmiş. Hmm, birazcık sınama enerjisi var sanki burada. Somut bir sanki teşekkür, takdir bekleyen bir kişi gibi. Bunları vermeyince de sanki o ortada hep böyle bir tartışma, soğuma oluşmuş bu ilişkinin temelinde. Eee, anlık böyle bir yüz ifadesi olur ya, ne oldu, iğrendin mi? Hani böyle bir konuşmalar olur ya. Bunun böyle sanki beden dili, ses tonu böyle eleştiri bir işaret olarak kaydetmiş sanki. Korkuları hep bilinç altyapıları hep bu noktalardan geliyor. Bunu yaşayan kişi de nedir? Karşı tarafını çok inceleyen, aslında kalbi çok naif olan, kırgın olan bir kişidir. Bazı şeyler rayına otursun diye beklerken karşı tarafın çok incelediği, çok düşkün olduğu görüşünde olduğunu kartlar bize söylüyor aslında. Aranızdaki plan, hedefler ne varsa işte bu kupa üçlüsünün birlik beraberlik enerjisi birdenbire sanki kusur arama eğilimine geçmiş gibi bir durum var. Uyumsuzluk demiyorum ama şu an bazı hedeflere maalesef zemin kalmadığı, kusur bulmaktan dolayı ilişkiyi mutsuz eden bir potansiyelde olduğunu görüyoruz. Yani sanki böyle taraflardan birisi ilişkide kendisini daha çok böyle kanıtlama telaşı yüzünden sanki ezip geçmiş gibi. Ee, burada mükemmellik ve denge uyumu isteyen ruhlar var. İkiniz için de böyle kimyasal çekim birbirinizden kopamıyor oluşunuzun durumu da bu aslında. Bundan dolayı da bir şeyi ya da atıyorum benim istediğim şey şekilde yaparız bu yöntemi ya da bu olayı ya da hiç yapmayız diyen sanki böyle bir alıngan enerji de var karşıda.
Bundan dolayı da şu an geçmişte yaşadığınız işte bu kopuşma, görüşme, son görüşmenizdeki diyalogdan sonra aranızda bir baskı var. İşte bunun temelinde de bu var. Birazcık baskın olma isteği var. Biraz katı bir tutumluluk durumu var. Bu da nedir? Kendisinin dediğim gibi taraflardan bir tanesi kendini kanıtlama telaşesinde ise kendini haklı çıkarmayı öne sürüyorsa bu da iç dünyasında ne oluyor? Başarısızlık korkusuyla beraber bu ilişkiyi de kaybetme korkusunu birbirine karıştırmış olduğunu görüyoruz. Güçlü bir rekabet durumu var. Ruh durumunu okumaya çalışıp da yanlış okuyan bir enerji var burada. Nedir burada? Asa beşlisi çok nasıl diyeyim sana, çatışma ve endişeli bir problemi verir burada. Sabırlı olamadığını gösterir burada. Stresli zamanlar, inatçı olduğunu gösterir bize burada. Sanki böyle kendisinin eleştirildiğini düşündüğü için seninle kurduğu ortak üretim dilini, böyle ortak güzellik dilini, tutku dilini, ten dilini tak 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 hemen böyle bir kenarıya bıraktığını görüyoruz burada. Benim emeğim, benim düşüncelerim hiçe sayıldı endişesi var burada ve bu da kimyasal çekimde askıya alınmış bir durum diyebilirim. Aslında değişik bir perspektiften bakmak, değişik bir bakış açısından bakmak bu ilişkinin çizgilerini daha da belirleyici olabilir miydi aslında? Bence olabilirdi. Köprüleri yıkmadan daha net olaylar, daha net konuşmalar bence yapılabilirdi burada diye kartların enerjisi var. Nasıl kızlar, beyefendilerden çok özür diliyorum ama Instagram gönderisine kızlar çok fazla reaksiyon gösterdi. Nasıl bir enerji gönderdilerse artık acayip kelimeler, duygular akıyor. O derecede akıyor. Kupalar, kupalar efendim. Kupalar ve para kralı. Hoş geldiniz. Kralları tak 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 gönderdi. Merhamet duygusu da var ama sorumlulukta sanki birazcık şüphe durumu var. Kupa dörtlüsünde göndermiş. Yani artık böyle hani yani doyduktan sonra tuzu masaya getirdin enerjisini de vermiş buraya. Hemen peşine de para kralı da geliyor efendim. Yani gücü seven, hırslı bir kişi ve liderlik pozisyonunu seven bir kişi. Yani bu burada diyor bana biat edeceksin diyor. Aramızdaki son görüşmede kimin diyor haklı olduğu önemli değil. Çünkü ben haklıyım enerjisi var burada. Düşmanlık kartımda gönderdi burada sağ olsun. Kızlar kimin enerjisiyse bu. Hanımlar beyler. Hemen kızlar diyorum ama yani beyefendiler de benim naif çiçeklerim efendim. Onlar da kendi duygularını rahat rahat ifade edemeyen pozisyondalar. Danışanlarım o kadar böyle kibar insanlar ki Mehtap abla diyorlar ne yapacağız ya diyor. Hani ben eşimi seviyorum, karımı seviyorum ama belli bir çıkmaza geldim. Yani benim için ne düşünüyor? Bunun açılımını yaptığımızda gerçekten arada çoğunlukla iletişim problemleri olduğunu görüyoruz ya. Bunda da artık şey diyorum ya, ilişki danışmanlığı eğitimi de aldırtacaksınız. Manevi danışmanlığın haricinde, biyoenerjinin de haricinde. Artık böyle mükemmel dengeyi bir şekilde bulacağız artık. Ne yapalım? Esma çalışmalarını vereceğiz. 20-21 günlük esma yönetici ayet çalışması yapacaksınız. Bir şekilde bu ilişkiyi ya hani var ya bu deveyi ya güdeceksiniz ya güdeceksiniz. Öyle bir enerji var. Tamam çok uzatmıyorum. Mutluluk, bolluk, bereket. Evet, burada aklının şu anki enerjisinde geçmiş, şimdi, gelecek olarak bir açılım yaptığımız için şimdi burada bir akıllanma pozisyonu var. Ama gene de bir burnu yere düşse eğilip almayacak bir pozisyonda var burada hayatım. Atak geçiriyor sanki. Yani zihnen ilerlemek istiyor, duygularını hemen aktarmak istiyor ama sanki freni de çekiyor burada. Kendini durduruyor. Böyle şöyle söyleyeyim, düşmanlık
Dışarıdan gelen ilişkinin aurasını bozan bir pozisyon da var burada. Dediğim gibi evlilik ya da üçüncü kişi enerjisine girmiyorum. Tamamen kişinin kendi duygu durumuna yönelip de yorumlama yapıyorum. Olacağına inanıyor. Bir şekilde barışmak istiyor, uzlaşmak istiyor. Çünkü mutluluk ve tekrardan bu ilişkinin kurtarılacağı düşüncesi onu çok huzurlu kılıyor. Ama şu anki enerjisinde hep bir ilişkinin aurasını bozan, dengeyi bozan bir üçüncü kişi pozisyonda var diyebilirim. Sosyal medyadan, ortak çevreden olabilir. Ben haklıydım, sen haklıydın. Sürekli böyle atak yapmak istiyor ama arkadaşlarla böyle sanki konuşuyor. Acaba böyle bir şey olduğunda sen ne yapardın? Sürekli hep böyle yoklama çekiyor. Belki ortak arkadaşlarla görüşüyor olabilir. Düşüncelerimde böyle seni keskin, net ve meydan ve ortak çevrelerden dolayı, yoklamadan dolayı nasıl söyleyeyim sana? O bana gelecek. O beni mumla arayacak. Benim gibisini bulamaz. Enerjisini arkadaşlarınla gönderiyor olabilir. Ya seninkiyle geçen gün karşılaştık. Dedi ki işte şöyleydi, böyleydi. Kendisini gösterme potansiyeli de var. Ama taviz vermediğini görüyoruz ve bundan dolayı da bu işi nasıl aşacağını göremiyor burada bak. Öfke durumu olabilir belki de bu kişinin öfkesini nasıl çıkartacağını bilmiyor olabilir ama zeytin dalı bu kişinin yakın bir pozisyonda yine hamle yapacağını gösteriyor burada. Yıldızlarda hep umutvari enerji var burada. Ama birazcık küskünlük durumu yok mu? Var burada. Kendine karşı güveni sanki iniş çıkışlı olduğunu görüyoruz. Hep böyle bir koşuşturma içerisinde hiçbir şeye sen de dahil olmak üzere hiçbir şeye yetişemediğini de görüyoruz burada. Tahammülsüzlük var. İnsanlar belki kötü yönlendiriyor. Belki aileden, belki iş yerinden, belki arkadaş çevresinden. Tabii bunlar da olunca ne oluyor? Otomatikman hayatında zihnen tartışmalar yaşıyor kendi kendisine. Söylüyorum ya sanki böyle mesaj atıyor. Atsam mı, atmasam mı, ne yapsam? İşte yazıp yazıp sanki siliyor enerjisi çok fazla var. Bu kişinin gururla, sevgiyle, merhametle, kibirle çok fazla mücadelesi var bu kişinin. Bu yüzden de ondan gelecek bir arama ya da bir tartışma olabilir. Çünkü iletişimde keskin dönüşler yapmaya yakın olduğunu görüyoruz. Düşmanlık durumu bu belki de sana karşı da olabilir kolektifin bir yarısından bahsediyorum. Çünkü bazı liderlik duyguları kontrolü ele aldığında bu duyguyla besleniyor diyeyim. Yani kontrolü ele alırsa besleniyor diyeyim. Bu tamamen dışarıdan soğuk, mesafeli bir kişiymiş gibi gözükse de aslında iç dünyanda seninle alakalı duygularını kontrol altına almakta zorlandığını görüyoruz. Evet, bu yüzden böyle zamanı topu atıyor. Sanki birazcık böyle bekletme enerjisi vardı işte burada asılan adamda. O yüzden ne oluyor? Kapını çalmak niyeti var ama arka planda böyle gururu, onuru birazcık sakinleştiriyor. Keşke işte sen gelsen dediğim gibi ne dedim kupa dörtlüsüne. İlahi bir yardım gelir aslında arayı düzeltir, enerjiyi, pozisyonu çok güzel hale getirir ama der ki yani ben doydum yani masaya tuz sonradan çok geldi gibi böyle zeytinyağı gibi de olabilir. Agresif bir tondan kendisi çok korkuyor. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü bazı şeyleri hazırlıksız yakalanmaktan çekinir bu kişi. İyimser düşünceler vardır çünkü Jüpiter'in müşteri şeyinde gezegeninde mutluluğu sever, bolluğu sever. Bu yüzden stratejik hareketleri yapan bir karakter olduğunu görüyoruz. En sağlıklısı ondan bir adım geldiğinde net, böyle sakin, çerçeveyi belirleyen bir konuşma zemininde kalmak çok önemli diyebilirim. Bu yüzden hem kendini tanı hem de ilişki ne yöne doğru gidiyor onu bir bak derim bu açıda. Evet hanımlar beyler gelecek hanesine baktığımızda güneş kartını gönderdi. Yani seninle olan ilişkiden bir yandan güzel durumlarda bir yandan da senin enerjinden kaçamıyor. Stalkluyor Kılıç Prensesini de gönderdi. Dünya kartını da gönderdi.
Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu kişi dışarıdan vazgeçmiş gibi gözükse de asla öyle bir durum yok. Zihni tekrar tekrar sanki bir hapishanedeymiş gibi belli başlı satranç hareketlerini düşünür gibi bunları düşünen bir kişi burada. Aslında sağlıksız gibi gözükse de bu onun için sağlıklı bir durum diyebilirim. Kalpten kalbe sohbet. Bu ara enerjide ne kadar bu kolektif enerjide bu durum var. Dün de mi bu açılım gelmiştim? Evet, hadi bakalım devam edelim. Bu özlem durumu var. Bak kopamama enerjisi var ya burada. Sürekli senin ona iyi geleceğin ve eee, yakınlık durumunun onu iyileştireceğiyle alakalı bir duygu durumu var. Ama içten içe bu öfke durumunu ne yapacak ben de merak ediyorum. En çok evrenden gelecek mesajı merak ediyorum. Ne mesaj verecek evren? Zindan. Bakalım evren mesajı neymiş? Ay dur, Nescafe'mden de bir yudum alayım. Reklam değildir he. Ben sadece seviyorum kahveyi efendim. Çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otoriter bir kişi. Şaşırdık mı? Bence şaşırmadık. Resmen yakın gelecekte aklındaki kişi kendi zihninde kurduğu tuzaktan çıkmayı başarıyor hayatım. Ama bir zindanın içinde olduğunu söylüyoruz. Öyle ki uzun süredir kendini mağdur etmiş bu kişi. Kendi kalıplarının farkına varıyor ki güneş var burada, dünya kartı var ve seni uzaktan uzağa zaten takip ediyor bu kişi. Bu farklılıkların, bu aydınlanmanın en kısa zamanda bunu aydınlattığını görüyoruz. Ne oluyor? Kendi kusurlarını, kendisini aslında kısıtladığını ve pek çok şeyin sanki yanlış olduğunu anlıyor burada. Kendisinin ne kadar inatçı olduğunu, kendisini güncellemesi gerektiğinin farkına varıyor ve iletişim kapısını aralayacak net bir cümle kurması kuvvetli muhtemel diyorum bu arada. Çok önemli burası hayatım. Ama bu ilişkinin böyle kalıcı olması için onun bazı yasakları sanki kaldırması lazım. Senden böyle açık açık sınırlar duymak isteyecek sanki. Çünkü sana güvenci var. Kalpten kalbe sohbetimiz var burada. Dünya ve güneş kartımız var. Ve bu çok çalışmanın ödülü ne zaman olur? Sen sınırlarını belirlediğin zaman olur ve bu sınırları ona karşı belirlemen gerekiyor. Neye evet, neye hayır? Suçluluk duygu durumundan senin de çıkman gerekiyor. Onun da net bir duyguya geçmesi gerekiyor. Bak bunlar çok güzel. Çünkü şöyle bir durum var. Senden özür dilemeye sanki böyle daha yatkın bir hale gelme pozisyonu var. O son görüşmenizde artık ne söylediysen karşındaki kişiye kendisini düzeltmeye doğru gidiyor. İlk önce evet, hani deriz ya, Laz damarı kabarık geldi, yaktı yıktı, Koç burcu gibi, Aslan burcu gibi, Ateş elementi, Yay burcu gibi stratejik hesaplar yaptı, mahvetti, yaktı yıktı işte. Ama sakinleşti. Ne oldu? Bu öfke ne oldu? Beklenmedik bir durumda kızgın olduğu, karşı tarafı incitti, kendisinin de incinmesine sebebiyet verdi burada. Burada ne oluyor? Bu özgürlüğün, bu birlikteliğin ona neler kattığının artık yavaş yavaş farkına varıyor. Ne oluyor? Zihni tekrar o eski hapishaneye, o eski zindana, kıskançlıklar, travmalar, mutsuzluklar, işte bir işin içinden çıkamama fikri, kendi kalbinde, zihninde zindan kaldığı, hapis kaldığı durumlara tekrardan girmemesi gerektiğinin farkına varıyor. İşte ondan sonra evren mesajları geliyor burada. Bunun için ne oluyor? Sınırları zorluyor ama bunun için ne lazım? Otorite lazım. Burada yine diyoruz ya, bir noktada taviz vermemen gerekiyor. Çünkü sınırları içten ama sarsılmaz bir tonda belirlersen bu kartların rehberliği için söylüyorum. Böyle açıklık, netlik ama gerektiği temasta, gerektiği kadar böyle duygusal olarak kıskançlıkta, kontrol ihtiyacı da hepsi yerini daha gerçekçi
belirtilere işte belirli noktalara gelir. Çünkü ancak o zaman alabilirsin bu kalpten kalbe sohbeti hayatım. Bunları dedik ya, kıskançlığı, kontrol etme ihtiyacını. Sen de kendini sakinleştireceksin karşı tarafta. Bunlar belli bir noktada olacak. Son tahlilde topu ne oluyor hayatım? Toprağa indiren taraf netlik ve süreklilik sağladığı sürece karşındaki kişinin zihinsel olarak zincirlerini, zindan hapishanelerini sağlam bir huzur noktasına getirir diyoruz burada. Karşı kişi gerçekten çok etkilenmiş bu durumdan. Kontrol deli gibi ediyor ve seninle gerçekten bak, güneş enerjisini her zaman severiz. Destedeki olumlu kartlardan bir tanesidir güneş kartı. Yani kara bulutları dağıtan bir enerjisi var. İleriki zaman süreç içerisinde yakın gelecek durumunda yani dünya enerjisi de var. Daha ne çıksın kartlar efendim yani. Tahlil ettiğimizde işte dediğimiz gibi e, konuşamadım da artık son noktada. Kendi kızgınlığını aşacak bu kişi. Ve bundan sonra da kendi zincirlerinden çözsün her şey çok güzel. Ama ne diyorum? Geçen açılımlarda da ben bu tavsiyeleri vermek durumundayım tatlım. Aceleci olma. Son görüşmeden sonra kendisini haklı çıkarmaya çalışmış. Fakat üçüncü kişinin etkileri bu ilişkide müthiş derecede aktif. Ona dikkat etmek lazım. Kişi tensel, fikren, zikren sana yakın bir pozisyonda ve gelecekte, yakın geleceğe baktığımızda teslim olmasını senin çabana bağlı olduğunu görüyoruz burada. Bunlar önemli şeyler. Ne oluyor? Arz ve talep muhabbeti. İlk zamanlar, ilk temaslar duyguları değil, konuyu, hedefi konuşman çok daha önemli. Her zaman söylüyorum, sınırsızlık vermeyin ilk görüşmelerde. Lütfen, danışanlarımda en çok onu yaşıyorum. İlk görüşmede, ikinci görüşmede daha yeniyseniz 2 saat, 3 saat, 4 saat görüşmeyin lütfen. Ne kadar imkanları zorluyorsanız zorlayın. Maksimum 1,5 saat, 1 saat gibi bir mesafe verin. Sınırsız bir şekilde telefonda mesajlaşmayın. Bazı şeyler tadı damağında kalsın iki tarafında. Artık stratejik hareket edilmesi gerekiyor. Ben de farkındaysanız anlatım tarzımı, yaklaşım tarzımı biraz değiştirmek zorunda kaldım. Önceden evet, durumlar neydi, ne değildi, bunları birazcık böyle 1 saatlik, 1,5 saatlik bakımlar yapıyorduk ama artık olay şu: karşı tarafın duyguları ne, nasıl hareket edilmesi gerekiyor ve nedir bizim görmemiz gereken durum? Artık bunun üzerine gidiyoruz farkındaysanız. O yüzden ne diyoruz? Bazı şeyleri sınırlı tutmak zorundaysınız. Normalde aileniz kızmayabilir. Ya ailem kızıyor. 2 saat içerisinde evde geri olmam lazım. Yolda katmam lazım. İşte sen tek başına yaşıyorsun, tek başınasın. Ya işte birine söz verdim, gelecekti benden yoğurt alacaktı, şudur da budur da beni bekler, kedim beni bekler, şudur budur. Hep şu kapıyı bir açık bırakın. Sınırsızlık ilişkileri müthiş derecede e, nasıl diyeyim, tatsız hale getirdi. Siz biraz eski kıvama gelmeye çalışın. Bu birazcık daha merak uyandıracaktır. Gizli olan da saklı olan da her zaman bir cezbedicilik vardır. Burada da sen kendini çok fazla sınırlarını yumuşatmadan ama saygılı bir biçimde ifade edebilirsin. Karşı tarafın evet veya hayırlarına karşı kendinde net bir şekilde belli etmeni senden istiyorum burada. Onun özrünü duymadığın zaman bu ilişkide sınırlarını açma. Kendinin neye sinirlendiğini, neye üzgün olduğunu mutlaka belirtmen gerekiyor. Çünkü eski döngüler tekrarlanırsa kapıyı kapatma cesaretinde kendinde bulman gerekiyor hayatım. Burada karşı taraf senin dansına uyum sağlamalı. Sen kendini karşı tarafa tamamen, nasıl diyeyim, hibe edersen, onun isteklerine, onun sevdiği şeylere göre kendini ona adarsan, hayatının merkezine onu alırsan, onun 2 günlük eksikliğinde ondan sonra
sanki böyle evinden affedersin cenaze çıkmış gibi bir ay depresyona girer ağlarsın. O yüzden merkezinde olmasın hayatım. Tavrın net olsun. Kapıyı kimin açacağı, kimin kapatacağı da belli olsun. Bu da Mehtap abla tavsiyesi. Kulağının arkasında olsun hayatım. İletişim her zaman zorlayıcı iletişim iyidir. Merak etme. Evet hanımlar beyler, yine efsane bir açılım yaptık. Bence çok 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 harika oldu. Bakalım ilerleyen zamanda neler gösterecek ilişkinizin enerjisi. Hemen şu an karşında olsaydı kendisini nasıl savunurdu aklındaki kişi? 3 tane kart alıyoruz ve biliyorsun hangi numarayı seçmen gerektiğini aşağıda yorumlarda yazıyorsun. Buraya kadar bu videoyu izlediysen hayatım elin eskimez. Lütfen beğen ve takip etmeyi de ihmal etme. YouTube algoritması bizi de sevdiğin YouTube izleyiciler, YouTuber'lar gibi sana önersin. Hadi bakalım birinci kartı seçenler, ikinci kartı seçenler ve üçüncü kartı seçenler. Aklındaki kişi şu an kendini nasıl savunuyor bir bakalım hayatım. Duygusal olarak yoğun bir dönemden geçiyorum diye kendisini savunuyor. Son görüşmenizden sonra kendisini böyle savunuyor. 2 numarayı seçenler. Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Güzel olduğunuz kadar küstah mısınız da hanımefendi? Peki 3 numarayı seçenler. Bazen saçma ve dengesiz davranışlarım olabiliyor. Üzerine alınma, sorun bende. Ah, kabahatini kabul eden bir varlık var şu an karşımızda. Ben şok. Hanımlar, beyler, benle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Benim için kıymetlisiniz. Yorumlarda buluşalım. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.